Şamanizm bir din midir yoksa bir inanç ya da yaşam tarzı mı? Enerjiye inanıyoruz. Enerjinin, doğanın bize sunduğu enerjiye inanıyoruz. Akla ilk gelen, bizim üretimimizin de aklı hep orada olduğu için zina meselesi oluyor. Sizde zina haram mı? Cengiz Han'ın eşi bile savaşta başka bir kişiden hamile kaldığını öğrendiğinde onu yine sahipleniyor. Peki ruhlarla irtibat kurmak var ise eğer şu ana kadar gerçekten ruhlarla irtibat kuran birisininle karşılaştın mı? Evet, karşılaştım. Şamanizm İslam'la benzeşiyor mu? İslamiyet'te en büyük ayıran şey bizim inancımızda, şamanizmde ruh bedenden 40 gün sonra ayrılıyor. Bu yüzden 40'ı çıkma kavramı dediğimiz olay var. Yol gösteren kim? Mantığımız ilerlemeye, birinin yol gösterme ihtiyacımızın olduğunu düşünmüyoruz. Tek tanrıcılık İslam'da olan bir davranış zaten. Neden şamanizm? İslamiyet şamanizmden sonra çıkmış. Şamanizmde de tek tanrıcılık. Neden İslamiyet o zaman? Yani Mevlüt diye adlandırdığımız şey de mi şamanizmden İslam'a geçen bir davranış? Evet. İslamiyet'te ya da hiç kimse ya da hiçbir mezhepte mevlüt dediğiniz bir şey göremezsiniz. Gelinlere kurdele bağlanır mesela. Bu İslamiyet'te yoktur, bizde vardır. Kötü enerjiyi topladığına inanırız biz kurşunun. İslamiyet'te yok zaten kurşun kavramı, tamamen Türk kültürü ve geleneğinden geçmiştir. Şamanizmden geçmiştir İslam toplumuna da. Bir şey soracağım. Mantıksız bulduğun şeyler var mı? Hayır, mantıksız bulmuyorum. Bir çaput bağlamanın ağacı ne kadar mantıklı olabilir ki? Ruhunu dinlendirmek, enerji açısından temizlendiğini bilmek. Size göre Tanrı nerede? Biz gök tanrı, Tengri kavramı diyoruz, göktedir diyoruz. Cin demek onun geleceği anlamına geliyor mu? Evet, geleceği anlamına geliyor, onu çağırmak anlamına geliyor. Müslümanlara ne söylemek istiyorsun? Türklere bir şey söylemek istiyorum. Biz zaten şamanız, biz zaten Türk geleneği ve tek tanrıya inanıyoruz. Şaman olarak yaşamayı daha çok tercih edebiliriz. Şaman olarak birçok şeye değer verdiğimizi düşünüyorum. Bir tane hadis var. İşte bazen en fasık bile, en inançsız bile bizim İslam'ımızı yayma noktasında bize yardımcı olabilir diye. Belki de bu yüzden buradasın. Ben böyle bakıyorum olaya. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Uzun zamanlardan beri biliyorsunuz birçok konuya değindik. Satanist, ateist, deist, Müslüman derken bugün Türkiye'nin aslında Osmanlı'dan öncesi ve daha gerilere dayanan şamanizm inancını inceleyeceğiz. Şamanist nedir? Şaman olmak nedir? Veya şamanizmde olan adetlerin bu şu anda Müslümanlıkla alakaları neler? Yani mesela bir kişinin arkasından su dökmek adeti hep biliriz. Hatta düğünlerde, asker uğurlamalarında falan çok karşılaştığımız mesele. Bir insan bir yere giderken arkasından su dökülür. Bu adet İslam'dan mı, şamanizmden mi? Veya kurdele bağlamak veya kurdele kesmek veya tahtaya vurmak ya da başka benzer adetler. Bunlar aslında İslam'ın mı, şamanizm mi, bu konuyu konuşacağımız bir program olacak. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Biraz kendinden bahseder misin? Ben Mutlu Günay. Bursa'da yaşıyorum. Doğma büyüme İstanbulluyum. Şaman yaşıyorum. Şaman bir bireyim. Kaç seneden beri şamansın mesela? 20 senedir şamanım. Yani daha doğrusu dinleri öğrenmeye başladığımdan beri, ilkokuldan beri şamanım. Bunun hakkında çok kez araştırmalara o zaman da başladım. İlkokul zamanımdan şimdiki zamana kadar araştırmalar yaptım. Çok güzel. Yerlerinde araştırmayı tercih ettim. Dünyayı gezmeyi tercih ettim. Dünyayı gezerken öğrenmeyi tercih ettim. Bu arada dünyayı gezme adetini de güzel bir adet. Yani o da senin de güzel bir bilgi katmıştır sana diye düşünüyoruz. Bu konuyu da konuşacağız birazdan. Benim merak ettiğim konular var. Mesela şamanizmle ilgili. Şamanist nedir? Şamanizm bir din midir? Gibi sorular sana soracağım. Hatta şöyle yapalım. İlk sorumuz da bu olsun. Şamanizm bir din midir yoksa bir inanç ya da yaşam tarzı mı? Şamanizm bir din değildir. Bir yaşam tarzıdır. Bunu söyleyebilirim. Dinlerin bile tarihinden daha eskidir. Bu resmi olarak da kanıtlanmış bir şekilde İslamiyet'ten bile öncesine dayanır. Özellikle İslamiyet'ten ayrıldığı noktada İslamiyet'te insanlar din olarak İslamiyet'e inanır. Yaşam tarzı olarak değil, dinin kurallarına uyar. Bizim direkt yaşam tarzımız şamanizm. Yaşadığımız kültürel olayların hepsi şamanizmden geliyor. Böyle yaşamayı tercih ediyoruz. Yani kurallardan öte tamamen şaman yaşamayı tercih ediyoruz. Bir yaşam tarzıdır bana göre şamanizm. Yaşam tarzıdır. Peki sorsak sana, dışarıda karşılaştık mesela. Yolda gidiyoruz. Dedin ki ben şamanım. Dikkatimi çekti ve dedim ki bana şamanizm nedir? Örnekler misin? Bu soruyu sana yönelttiğimde ne cevap verirsin? Tabii. Şamanizm yaratıcı, tanrı dediğimiz kavramın
İnsanlara sunduğu nimetler, doğa dediğimiz şey doğayı sunuyor. İslamiyet'ten en büyük ayıran özelliği, İslamiyet'te Kur'an-ı Kerim ve peygamber gibi olaylar varken bizde her şey yaratıcının bize sunduğu doğa ve nimetler üzerine dayanıyor. Enerjiye inanıyoruz. Doğanın bize sunduğu enerjiye inanıyoruz. Yaratıcının bize sunduğu şeylere teşekkür ediyoruz. Şamanlığın en büyük özelliklerinden biri budur. Yaratıcıya teşekkür etmek üzerine odaklıdır. Aslında İslam'daki benzer bir olay. Mesela biz şükrü çok tavsiye ederiz. Hani çokça şükredici olunuz deriz insanlara da hatta. Yani senin dediğinde aslında her şeye ve her başımıza gelene çok şükür demek mi? Bir nevi aslında bu yüzden İslamiyet'e çok yakın, Türk tarihinde de olduğu için yakın olarak geçer şamanizm. En büyük ortak özelliği İslamiyet'te de taşa ya da puta tapılmamıştır. Şamanizmde de ne bir taştan ne de puttan hiçbir zaman medet umulmamıştır. Bundan dolayı biz de şükrederiz. Özellikle Tanrı'nın bize sunduğu şeylere şükrederiz. İslamiyet'i bu yüzden yakın görürler şamanizme. Bu konu benim dikkatimi çeken bir mesele. Şamanizmi araştırdığımda bir takım ritüeller, bir takım böyle işte ayinler gibi şeyler yapıldığına şahitlik ettik. Ya hatta videolarda Doğru. bunlara gördük. Bunları ne olarak adlandırıyorsunuz? Yani siz ritüelleri, ayinleri bunları bir ibadet olarak mı görüyorsunuz? Veya sizin dininizde, inancınızda ya da artık felsefenizde sizde de bir ibadet olayı var mı? Bir ibadet olayı var. İbadetten kasıt daha çok teşekkür etme üzerine odaklı. Buna şöyle örnek verebilirim daha iyi anlaması için Müslümanların. Semazen gösterileri yapıyorlar. Yaratıcıyla aralarındaki bağı kaldırıp teşekkür etmek için. Aynısı bizde de doğaya kuru meyve bırakmak gibi, teşekkür etmek gibi. Daha eski İslam tarihinde de işte Kabil'le Habil'in meyve bırakması ya da kurban kesmek bir de teşekkür gibi. Bizde de aynı buna benzer. Buna ritüel deniyor aslında. İslamiyet'te de ritüeller var. Sadece çok hakim olmadığı için insanlar bizi çok ayin yapan insanlar gibi görüyorlar. Ateş yakmak gibi. Aslında bu da bizim için bir ritüel. Ateş de doğanın sunduğu bir şey olduğu için ateşe de teşekkür ediyoruz. Çünkü yemeğimizi de ateşle yapıyoruz. Ateşle ısınıyoruz. Bu yüzden dolayı doğanın sunduğu her şeye teşekkür ediyoruz. Bunlar bizim için bir ritüeldir. Teşekkür bile bir ritüel aslında bizim için. Teşekkür bile bir ibadet gibi bir şey yani. Evet. İslam'da mesela bir takım kıstaslar var. Bir takım işte günahlar, sevaplar anlayışları var. Mutlak sizde de vardır diye düşünüyorum. Bu soruyu tekrardan birazdan soracağım. Fakat şu konuyu çok merak ediyorum. Alışılagelmiş satanizmden olsun, işte bir takım bazı şeylerden olsun böyle insanlar hep böyle farklı bir din deyince akla ilk gelen bizim üretimimizin de aklı hep orada olduğu için zina meselesi oluyor. Sizde zina haram mı? Bizde zina şöyle, haram da değil, helal de değil. Öyle yargılanmıyor. Daha çok şamanlar mantığını kullandığı için şöyle bakıyorlar bakış açısı olarak. Kendisine değer verdiği insanla birlikte oluyorlar. Yani bunun için bir nikah gibi ya da örnek veriyorum. Bir şey kıymak yerine zaten bir kişi ona ait oluyor. İkinci bir kadınla birlikte olmuyor şamanlar. Bizim toplumumuzda zaten kadın her zaman birinci planda ve ön planda görülüyor. Ön planda görüldüğü için bizim toplumumuzdaki erkekler bir kadından yana ve bir kadınla birlikte olmasını tercih ediyor. En büyük şaman mesela zina açısından örnek verecek olursam Cengiz Han'ın eşi bile savaşta başka bir kişiden hamile kaldığını öğrendiğinde onu yine sahipleniyor. Onu bir zina olarak görmüyor ya da onun çocuğunu başkasından olarak görmüyor. Sahipleniyor. Biz zina açısından bakmıyoruz. Değer verme açısından bakıyoruz. Yani bir kişiye değer verdiğinde onunla birlikte olmak bizim için bir zina değildir. Ama sadece onunla birlikte oluyor. Onunla da birlikte olayım, onunla da birlikte olayım gibi bir gelenek bizde öyle bir şey yok. Her zaman bir insana bağlıyız. Buna evlilik de denebilir ya da sadece ona ait olmak da denebilir. Ama İslamiyet'teki gibi bir imam nikah olayı yok. Olması da mantıklı değil mi sence? Yani birilerinin şahit olması bu olaya, şahitlik etmesi güzel bir şey değil mi? En büyük şahit o iki kişinin arasındaki ilişkinin olduğunu düşünüyorum ben. Kadınla erkek aslında birbirlerinin en büyük şahidi, değer vermesi. Bunun için başka şahitlere gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani bu konu bence konuşulacak bir konu ama merak ettiğim bir de mesele. Bu arada programımıza başlamadan evvel bildirmem gerekiyor. Tam anlamıyla başlamadık çünkü. Bir ön özetti bu. Programımız daha sonra kaldırılmayacağına, ondan sonra daha sonra herhangi bir hak talebinde bulunmayacağına onayım var mı? Onayım var, evet. Önde bulunan kağıtta hemen şu kısma isim soyisim, kısaca bir il ilçe şeklinde adres. Bu aşağıya yapımcı olarak ben yazıyorum zaten. Buraya bir imza, isim soyisim. Yine aynı şekilde şuraya da isim soyisim imza olacak şekilde doldurabilir misin? Bu yapmış olduğumuz şey programımızın telifini koruyor. Daha sonra program kaldırılsın, silinsin, ben program istemiyorum gibi kelimelerin geçersiz olduğunu, bunu ancak Yeraltı kanalının karar vereceği bir durum olduğunu bildirmek istiyoruz.
Günahlar ve sevaplar dediğimizde mesela neler örnek gösterebiliriz sizde? Size göre ne günah, ne sevap? Bize göre sevap olan şeyler yaratıcının bize sunduğu doğaya teşekkür etmek, doğaya zarar vermemek, yaratıcının yaptığı her şeye saygı duymak ve zarar vermemek sevap olarak değil doğru olarak yargılıyoruz. Sevap ve günah kavramı biraz daha İslamiyet'te geçiyor. Bizde sevap ve günah gibi ilerlemiyor. İyi ve kötü olarak ilerliyoruz genelde. İyi olan şeyleri yapmak bizim için doğru olarak görüyoruz. Kötü olan şeylere örnek verebilecek olursam örnek veriyorum ormanı yakmak. Şimdi İslamiyet'te kötü olarak yargılanabilir, günah olarak yargılanır mı bilmiyorum. Ama bizde çok büyük bir kötü olarak yargılanan şeyler. Yaratıcının bize sunduğu şeylere zarar vermek bizim için kötüdür. Bunlara dikkat ederiz özellikle. Hayvanlara zarar vermemek gibi. Daha çok doğanın sunduğu her şeyi teşekkür etme üzerine kurulu. Zarar vermeme üzerine kurulu. İyi ve kötüyü böyle ayırıyoruz biz. Peki size göre iyi olan bir şey bana göre iyi olmazsa bunu nasıl ayıracaksınız? Burada size göre örnek vereyim. Mesela bizde kımız dediğimiz alkol tüketiliyor. Bize göre kötü bir şey değil. Size göre kötü bir şey olabilir. Bu da aslında zaten bizi ayıran en büyük özellik. Sizin İslamiyet'e inanmanız, bizim inanmamamız. Ama öbür açıdan burada saygı duyma üzerine dayalı olarak görüyorum ben. Saygı duyma odaklı. Biz saygı duyuyorsa karşı taraftan da saygı duymayı bekliyoruz. Mutlaka. Saygısızlıktan bahsetmedim zaten. Size iyiliğe kıstas olan şey nedir? Bize iyiliğe kıstas olan şeyler teşekkür etmek gibi, doğaya teşekkür etmek gibi daha çok. Dediğim gibi bir yediğimiz yemeğe bile teşekkür etmek bir iyiliktir bizde. Bir kopardığımız ağaçtan yediğimiz meyve bile aslında bir teşekkürdür. Oraya tekrar bir tohum ekmek bile bir teşekkürdür. Bir iyilik olarak da görebilirsiniz. Dünyayı gezmiştin değil mi? Evet. Gördüğün garip adetler var mıydı? Şamanizm hakkında mı? Farklı Hayır, açılardan farklı mı? açılardan bakalım. Evet, çok farklı açılardan gördüğüm garip etkinlikler vardı. Mesela en garip etkinlik neydi? Hindistan'da bir köpekle bir kadının evlendirilmesi çok garip gelmişti bana. Bak mesela bu o Hindistan'da bir insan için normal. Evet. Ama bizim için çok anormal. Yani ben de diyorum ki sizin iyiliğe kıstasınız nasıl olmalı? Yani bir kutsal kitap olmadan, bir metin olmadan, bir inanışın gerçek bir kaynağı olmadan ben nereden bilebilirim mesela bir köpekte veya bir erkek çocuğuyla yanlış bir hale girmenin günah olduğunu? Çünkü bak diyoruz ya dünyanın yerkürenin farklı yerlerinde farklı farklı icatlar çıkartıyor insanlar. Mantıkla bakmayı tercih ediyoruz. Günah ve sebep ötesinde yanlış olup olmamasını mantığımıza sorarak cevaplıyoruz. Ama onların mantığına göre yanlış onların değil. mantığına göre yanlış değil. Bizim mantığımıza göre yanlış olan şeyler ya da bizim mantığımıza göre doğru olan şeyler onlara göre değişebiliyor. Burada daha çok yanlış olan şeyleri yapmama taraftarıyız. Ama karşı tarafa yaptığı için de mesela şamanizmi diğer bütün inançlardan ayıran en büyük özellik karşı tarafa neden yapıyorsun ya da neden yapmıyorsun diye sorgulamıyoruz. Saygı duymayı tercih ediyoruz. Evet tabii ben de saygı duymasından yanayım ama sonuç olarak az evvelki örnek gibi hatta mesela bir yer var çocuklar erkek çocukları mesela dansöz gibi oynatılıyor. Hatta sen bahsetmiştin bana. Mesela buradaki bu hareket yanlışken bu insanlar şamanizme inanıyor olsalardı Türkiye'deki bir şamanizmle şamanla oradaki şaman arasında fark olacaktı. Mesela bugün İslam'da zinanın haram olduğu dünyanın her yerinde geçerli bir durum. Ya bugün İslam diyor ki zina haramdır. Bir kadınla bir erkeğin ancak ilişkilerinden öncesinde mutlaka bir nikah kıyılmalı, insanlara duyurulmalı ve Allah katında da ibadet şeklinde ritüel yapılmalı. Bir nevi ritüel diyorum sizin anlayacağınız dilden. Haliyle yani bizim bir kitabımız ve bir yoldaşımız var, bir önderimiz var. Sizde bu önder olmadan her şaman nasıl aynı şeye inanabiliyor? Şimdi kitap ve yazılı anlamında bizde de mesela şamanlarda yazılı yazıtlar vardır. Özellikle Ulanbator şehrinde Moğolistan'da da yazılı yazıtlar vardır. Burada daha çok yanlışı doğruyu mantığımızla ilerlemeyi tercih ediyoruz. Özellikle kitaba çok ihtiyaç duymadan önce bize göre yanlışsa yanlış olarak ya da bize göre doğruysa doğru olarak ilerlemeyi tercih ediyoruz. Şamanizmin şöyle yani bugün Afrika'daki şamanla benim aramda büyük fark olabilir gibi bir şey mi? Tabii ki büyük fark çünkü bulunduğu yaşadığın toplam ve gelenekleri ve göreneklerine göre de ayırıyor. Kızılderili şamanlarla örnek veriyorum. Amerika'da doğmuş Kızılderili şamanlarla ya da Alaska'da olan şamanlarla Orta Asya'daki şamanlar çok farklı geleneklere sahip olabiliyor. İslamiyet'teki mezhepler gibi aslında. Mezheplerde de çok farklı şeyler değişiyor. Mezheplerde bütün ana mantık aynıdır bu arada. Bunu konuşacağız hatta. Hatta ben bunu senin Bahadır abiyle konuşmanı istiyorum. Çünkü o bu anlamda daha bilgili. Benim çok alanıma girmiyor. Çünkü benim alanım YouTube özellikle yönetmenlik vesaire. Ara ara bildiklerimi konuşuyorum sadece ama o tam alanı bu olduğu için rahat cevap verir sana.
Ama bildiğim bir sorunun cevabını vermekten çekinmem. Senin dediğin gibi değil. Neden değil? Bunu da açıklayayım. Bugün mesela mezheplerden işte kasıt işte bazı toplumlarda, bazı yerlerde mesela işte örnek vereyim çok kalabalık olduğu için, çok iç içe yaşandığı için mesela bir takım şeyler işte namazda işte örnek vereyim işte selam verilmesi gibi, abdestin bozulması gibi bazı ufak tefek şeylerde farklılıklar var. Ama bunlar farz olan farklılıklar değil. Diyorum yani bir köpekte kadının evlenmesini bir şamanizm normal görebilirse bunu anormal görmemeli yani. Öyle düşünüyorum. Ben bu günah sevap anlayış konusunu kaldırıyorum şu anda rafa. Ben size şaman deyince hep akla böyle işte ruhlar, cinler, periler vesaire böyle şeyler geliyor ya. Bununla alakalı biraz sorular sormak istiyorum. Aslında yer altının da ilgilendiği alanlar zaten. Bizim alanımızdır yani şamanizmin içerisinde bulunan bu ruh adetleri. Ben araştırdığımda şamanizm inancında ruhlarla irtibat kurmak diye bir şey var. Bu doğru mu? Doğru. Yani siz ölmüş insanlarla irtibat kurabiliyor musunuz? Bunu herkes yapamıyor. Daha bilge şamanlar yapabiliyor. Onu söyleyebilirim öncelikle. Ruh, cin bu tarz kavramlar da şamanizmde var. Türk tarihinde hep vardır zaten. Birçok cin ismi de aslında İslamiyetle karıştırılıyor. Şamanlarda da vardır, Müslümanlarda da vardır. Ama bizde de irtibat kuranlar var. Bununla alakalı ritüel yapmaya çalışanlar var. Genel olarak evet var. O zaman ruhlarla irtibat kurmak diye bir şey varsa sen ruhlarla irtibat kurabilir misin? Ben kendim kurabildiğimi düşünmüyorum. Ama enerjilerini hissedebildiğimi düşünüyorum. Peki ruhlarla irtibat kurmak var ise eğer şu ana kadar gerçekten ruhlarla irtibat kuran birisininle karşılaştın mı? Evet, karşılaştım. Ne biliyordu bizim bilmediğimiz? Ne vardı aklında? Aklında olan şey kurduğu zaman daha çok insanlığa neler olacak? Örnek veriyorum, şamanlarda şifacılık dediğimiz olaylar da var. Bilemediği noktalarda özellikle çok eski Türk tarihinde birçok hastalığın tedavisi bilinmezken deneme yanılma yöntemiyle ruhlarla yardım alarak bunun çözümüne ulaşanlar vardı. Bununla alakalı özellikle cin girdiğini, büyü girdiğini düşünerek şeylerin düzeltilebileceğini ruhlarla irtibat halinde kurarak yapanlar vardı. Yani bu Müslümanlıkta da var, şamanlıkta da var. Bu tarz olaylar bizde de var. Daha çok bilge kişiler irtibat kurarak çözüyorlardı. Şifacılığın birçok noktası da oradan geliyordu. Yani şifacılıktan kastınız sizin bitkilerle yapılan bir şifa sistemi Evet, mi? biz daha çok ilaçlara inanmıyoruz. İlaçların insan üzerindeki etkilerinin zararlı olduğunu düşünüyoruz. Bu her şey için değil. Örnek veriyorum, eczanede üretilmiş bütün ilaçlar zararlı değil. Kimyasal üretilmiş ilaçların zararlı olduğunu düşünüyoruz. Ama bitkilerle ya da doğadan sunulan şeylerin laboratuvar ortamında üretilmemiş ilaçlar da var. Bunların ise insanlara yararlı olabileceğini düşünüyoruz. Peki bir hastalık yaşayan bir insanın kimyasal bir ilaca ihtiyacı olsa ne yapacaksınız? Mutlaka alternatifinin olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü hiçbir ilaç durduk yere özellikle laboratuvar ortamında üretilmiş bir ilaç ona özellikle iyi geliyor diye düşünmüyorum. Sonuçta kimyasal ilaçlardan bitkisel ilaçların da iyi gelmiş, tarihte de düzelttiği şeyleri olduğunu düşünüyorum. Ya bence bu inanışta da bir hata var. Sonuçta o zaman siz tıbbı da pek mantıklı bulmuyorsunuz. Hayır, tıbbı mantıklı buluyoruz. O zaman şifacılık ve kimyasal ilaçlara inanmamak nereden geliyor? Osmanlı döneminde de eski dönemde de şifacılık vardı. Eski Türk tarihinde de vardı. Tıbbı mantıklı buluyoruz çünkü doktorları kendi aklını ve mantığını kullandığı için insanları iyileştirebildiğini biliyoruz. Burada anlatmak istediğim aslında birçok ilacın insan üzerinde DNA'sını bozduğunu düşünüyoruz. Ama bitkisel ilaçların, üretilen ilaçların bozduğunu düşünmüyoruz. Cennet ve cehennem ayrımınız var mı? Var. Öldüğünüzde ne olacak peki size? İyi insanlar cennet kavramı bizde şamanlarda da iyi Tanrı'nın yanına ulaşacağımıza inanıyoruz. İyi şeylerle karşılaşacağımıza inanıyoruz. Ama bizde cehennem gibi bir kavram yok. Şamanizmde daha çok kötü insan ya da kötülük yapan ya da zarar veren insanlar toprakta çürümeye mahkumdur. Bedeni sadece burada çürüyecek ve ruhu toprağa hapsolacak. Biz daha çok buna inanan bir bireyiz ve tamamen toprakta kalacağına inanıyoruz. Orada çürüyüp ve ruhunun oraya hapsolacağına inanıyoruz. İyi olanların da cennetten öte Tanrı'nın sunduğu daha büyük nimetleri ve Tanrı'nın yanına ulaşacağına inanıyoruz. Kökü nereye dayanıyor şamanizmin? Orta Asya'ya dayanıyor. Ne kadar zamandan beri var? Resmi olarak bilinmemekle beraber 700 yıla kadar dayandığı söyleniyor. Çok eski tarihlere kadar dayanıyor. İslamiyet'ten çok çok daha öncesine dayanıyor. Türklerin özellikle inandığı ilk dindir, hatta din olarak görenler de var bunu. Ama daha çok ben bir inanç biçimi olarak görüyorum bunu. Bunun din ve inanç anlamında çok karıştıranlar oluyor. Bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Şamanizm
İslam'la benzeşiyor mu? Benzeştiği noktalar var. Mesela örnekle. Tek Tanrı ve tek yaratıcıya inanmak. İslamiyet'te de tek yaratıcı ve tek Tanrı. Sizde de peygamber var mı? Hayır, bizde peygamber yok. Yol gösteren kim? Mantığımız ilerlemeye, birinin yol gösterme ihtiyacımızın olduğunu düşünmüyoruz. İslam'da batıl olarak adlandırılan bir takım inançlar var. Mesela ben batıl inançtır. Tırnak kesmek mesela çarşamba akşamları derler çarşamba akşamı veya akşamları tırnak kesmek batıl bir inançtır diye söylüyoruz. Kurşun dökmek, tahtaya vurmak, nazar boncuğu ve su dökerek uğurlamak mesela. Sayabileceğimiz belki bir sürü örnek daha var da. 40 küsur yaklaşık böyle şey vardır. Aynen. Bunlar başlıca düşündüklerimiz. Mesela ölünün kır çıkması gibi. Bunlar İslam'da gelen batıl inançlar mı? Yani bunlar İslam'da olmayan şeyler, sizde olan şeyler mi? Merak ediyorum. Bunu şöyle cevaplayayım. Evet, bunların hepsi şamanizmden gelme şeydir. İslamiyet'te yoktur. Ben Kur'an'ı da okudum. Bunda da görmedim. Mesela İslamiyet'te en büyük ayıran şey bizim inancımızda, şamanizmde ruh bedenden 40 gün sonra ayrılıyor. Bu yüzden 40'ı çıkma kavramı dediğimiz olay var. Aslında İslamiyet'te ruh bedenden bir gün sonra ayrılıyormuş ben okuduğumda. Anında ayrılıyor bu arada. Özür dilerim. Anında ayrılıyor. Ama baktığımda 40'ı, mevlüt bu kavramlarda İslamiyet'te mevlüt yapmak gibi Müslümanlarda çok var. Ama aslında bizden gelen bir gelenektir. Mevlüt kavramı, 40'ı çıkma kavramı, birinin arkasından su dökmek gibi ya da tırnak kesmek gibi. Bizde cinler insanlara geceleri zarar verir sadece. Geceleri kötü şeylerin peşine koşar. O yüzden tırnak dediğimiz kavram bizde insanın vücudundan attığı kötü bir şeydir. Ve o bizde kötü anlamına gelen şey gece kesilmemesi gereken bir gelenektir ama Müslümanlarda da var. Daha doğrusu batıl inanç olarak var. Bu program vesilesiyle Müslümanlara da bir duyuru olacak aslında. Bir tane hadis var. Bazen en fasık bile, en inançsız bile bizim İslam'ımızı yayma noktasında bize yardımcı olabilir diye. Belki de bu yüzden buradasın. Ben böyle bakıyorum olaya. Gerçekten şamanizmden çok fazla şey almışız. Bugün bize ait olduğunu zannettiğimiz birçok şaman adeti var. Bu programda buna vesile olacak. Yani bunları bırakma vesile olacak. Mesela tahtaya vurmak ne anlama geliyor sizde? Kötü ruhların ve kötü varlıkların tahta sesinden rahatsız olduğunu düşünürüz. Ve bunu uzaklaştırdığını düşünürüz tahtaya vurarak. Kurşun dökmek. Bizde hep kurşun dökme diye adlandırdığımız bir olay var. Kötü ruhlardan birinin çaldığı şansı geri döndürmek için yapılan sihir kökenli bir ayin olduğu söyleniyor sizde. İslam'da kurşun dökmek diye bir şey yok. Buradan duyuruyorum dostlar. İslam'da kurşun dökmek yok. İslam'da nazar boncuğu yok. İslam'da tahtaya vurmak yok. Su dökmek yok. Kurdele bağlamak yok. Yok da yok. Yani bize bunları şamanizm inancı bir şekilde aramıza sokmuş. Tamam mı? Bizler bunları kutsal bir şey zannediyoruz. Bakın bir şaman karşımızda ve sormak istiyorum kendisine. Lütfen bana bunu açıkla. Kurşun dökmek nedir? Burada şunu da söylemek istiyorum. Aslında bir şekilde aramıza sokmadı. Aslında hep vardı. Çünkü Türkler sonradan dinini değiştirip İslamiyet'e geçtiği için Türklerin en büyük özelliği çok geleneğine bağlı bir toplumuz biz. Geleneklerimizi hiçbir zaman silmiyoruz, atmıyoruz. Ondan dolayı bu geleneklerimiz her zaman var. Evet, çaput bağlamak gibi bizden gelen bir gelenektir. Mezar taşlarında yazı yazmak. Ben birçok İslam ülkesine gittim. Hiçbir İslam ülkesinde mermer mezar taşı yoktur. Bu bizden gelen bir gelenektir. Biz ölülerimizin arkasına yazı bırakırız. Onları hatırlamak için, anmak için özellikle. Mesela İslamiyet'te böyle bir şey yoktur. Sadece Türk toplumunda vardır mermer mezar taşı. Bu da benim ilgimi çekmiştir. Onun dışında birinin arkasından su dökmek, su gibi git, su gibi gel anlamına gelir. Ya da başka verebileceğim örneklerden gelinlere kurdele bağlanır mesela. Bu İslamiyet'te yoktur, bizde vardır. Sadık olması anlamına gelir. Zaten İslamiyet'te nikah kıyılıyor. Bizde nikahtan öte o kurdele anlamı sadıklığı temsil eder. İslamiyet'ten gelmiyor kurdele kavramı, bize özgü bir şey. Bunun gibi birçok örnek var aslında. Evet, sorumun cevabını merak ediyorum. Kurşun dökmek ne anlamaya geliyor peki? Kurşun dökmek insanın üzerinde bıraktığı enerjiyi temizlemek anlamına geliyor. Kötü ruhların, kötü enerjilerinin insan üzerinden temizlenmesi, yeni başlangıç yapması, özellikle büyü yaptırıldığını düşündüğü kişiler de çok yapıyor bunu. Kötü enerjiyi topladığına inanırız biz kurşunun. İslamiyet'te yok zaten kurşun kavramı, tamamen Türk kültürü ve geleneğinden geçmiştir. Şamanizmden geçmiştir İslam toplumuna da. Bundan dolayı kurşun dökülüyor. Tamamen o insanın üzerindeki cinlerin, kötü enerjilerin ve ruhların temizlenmesi ve arınması anlamında.
İslam'da olmayan bir inanışta şu anda kanaat getirdik, hatta resmi olarak onayladık diyelim. Kurşun dökmek yoktu. Nereden geldiğini de böylece öğrenmiş oldunuz kıymetli dostlar. Şamanizmde merak ettiğimiz bir mesele daha. 40 deyince hep aklımıza şamanizm geliyor. Evet. Daha doğrusu 40 denilince sizin için kutsal bir şeyler ifade ediliyor. Nedir sizdeki 40 sayısının anlamı? Şimdi 40 sayısını şöyle söyleyebilirim. 40 rakamı bizim için ruhun bedenden ayrıldığı gündür 40. gün. Bundan dolayı her şeyin başlangıcının başladığı gündür 40. gün. Şöyle örnek vereyim. Nasıl satanistlerde 666 rakamını önem veriyorlar. 13 de bizim için önemlidir. Uğursuzluğu temsil eder ama birçok kişi de 13 rakamını, Müslüman kişiler de uğursuz olduğunu düşünür. Bu da aslında şamanizme dayanıyor. 40 rakamı da bize dayanıyor. Ruhun bedenden ayrıldığı gün 40 gündür. İnsanın en çok zarara uğrayacağı gün 13. gündür. Özellikle 13 olduğu için uğursuz rakamı diye sayılır. Bizde daha çok 40 rakamı temizlendiğin anlamına, iyi şeylere ulaşacağın, ruhunun bedeninden ayrıldığı gün 40. gündür. Peki ruh geziyor mu yani öldüğünde sizde? Bedenden çürüyene kadar, 40. gününe kadar. Biz bedenin 40. günde çürüdüğünü düşünüyoruz. Ruhun bedenden 40. günde ayrıldığını düşünüyoruz. Bu süreç boyunca o zaman ruh çürüyene kadar bedende Evet, geziyor. 40 gün Ruh boyunca geziyor, bedenden özür dilerim. gitmiyor. Bedenin içinde mi hapsoluyor? 40 gün boyunca evet. 40. günden sonra. O zaman gezmek olayı yok. Gezmek kavramı gibi değil aslında. Bedende 40 gün boyunca duruyor. Peki bunun mesela sizdeki kıstası nedir yani? Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Bizim büyüklerimizden, büyüklerimizin büyüklerinden böyle devamlı birbirlerimizi söyleyerek, ilerlediği ve bu eski yazıtlarda da hala vardır. Türk yazıtlarında da vardır. Özellikle Moğol topraklarında vardır. Yeni doğmuş bebek. Onun da 40'ı bekleniyor. 40 neden orada? 40 günde mi oturuyor ruhu? 40 gün sonra aranıyor. Özellikle anne karnından çıktıktan sonra 40'ının beklenme olayı 40 gün sonra arındığı, 40 gün sonra dünyayla tanıştığı 40. gün. Bu göz açılma evresi de vardır özellikle bebeklerde de. Ruhun onu bıraktığı kötü varlıkların ya da cinler dediğimiz, ruhlar dediğimiz olay tamamen özgürlüğe ulaştığı gün 40. gündür. Bebekler de 40. gününde aslında dünyayla tanıştığı gün 40. günündür bizim için doğru sayı. Hem doğumda 40 gündür hem ölümde 40 gündür. Bu yüzden 40 rakamı bizim için çok önemlidir. Teşekkür ediyorum ve diğer soruyla devam ediyorum. Sorumuz şöyle. Bizim İslam'da bildiğimiz bir mesele. Mevlüt. Hatta mevlütler yapılır, yemekler yapılır. Güzeldir aslında yani güzel, keyifli bir ortamdır. Mevlüt okunması olayı sizde var mı? Evet, bizde var mevlüt kavramı. 40. günde yapılır, özellikle 40'ı çıktı anlamında mevlüt yapılır. Peki sence mevlüt yani mevlüt diye adlandırdığımız şey de mi şamanizmden İslam'a geçen bir davranış? Evet, İslamiyet'te ya da hiç kimse ya da hiçbir mezhepte mevlüt dediğiniz bir şey göremezsiniz. Evet. Sadece şamanizmde bizden gelmiş bir gelenektir. Türklere ait bir gelenektir mevlüt olayı. Özellikle 40. gün, 40 sayısı ve 40. günde yapılmasının nedeni de budur aslında. Buraya gelirken çok güzel bir kedi getirdin yanında. Teşekkür ediyoruz bu arada. Bu güzellikle bizi karşılaştırdığın için. Ancak sizin için hayvanlara bir takım böyle değişik etkenleri var. Mesela şu anki sorumuzla alakalı olmak üzere konuşuyorum bu konuyu. Köpek uluması. Köpek uluması nedir size göre? Bizim için köpek uluması tehlikeyi temsil eder. Özellikle gece uluması, köpek uluması tehlikeyi temsil eder. Tehlikeden kasıt mesela ölüm gibi mi? Kötü ruhların etrafında dolandığı, özellikle kötü şeylerden uzak durman gerektiği, kötü şeylere yaklaşmaman gerektiği, başına kötü bir şey geleceği anlamına gelir. Kötü ruhtan kasıt nedir peki? Şeytan mı? Şeytan gibi değil, daha cin gibi. Bizde şeytan dediğimiz bir olay yok. Kötü cinler ve iyi cinler var. O zaman bizim bildiğimiz köpek uluması özellikle ezanlarda çok fazla ulurlar. Bu durumlarda şey mi diyorsunuz yani ezan okunduğunda şeytanlar meydana çıkıyor ve köpekler uluyor. Ya da işte sizin tabirinizde cinler, kötü ruhlar. Şimdi buna şöyle bir örnek verebilirim. Nasıl ezan okunduğunda Müslümanlar bir huzur buluyor, içlerine bir huzur geliyor. Kötü varlıkların uzaklaştığını düşünüyor. İslamiyet'te cinler, kötü varlıklar ezan sesinden rahatsız olur. Bizde de aynı kurt uluması ezanla beraber aynı cinler aslında rahatsız olduğu için, onlar kötü cinlerin rahatsız olduğunu anladığı için kurt olur. Birbirleriyle bu konuda çok bağdaşıyorlar. Bazen görürüz yol kenarlarında, bazen dağların tepesinde, bazense böyle herhangi bir yerde. Ağaçların üzerinde bir sürü çaput görürüz. İşte kıyafetlerden bir parça. Kilit bağlayanlar, anahtar asanlar gibi böyle garip kuraba inançları görürüz. Ben bunun ne şamanizme mantıklı olduğunu düşünüyorum ne İslam'da. Ancak merak ediyorum sizde dilek dileme gibi bir şey var mı? Böyle bir durum var mı? Evet, var.
ağaçlara kurdele bağlamak ya da kilit vurmak gibi bir şey bizde yok. Sadece bir ileri seviyeye çıkmış bir şeydir. Ama bir bez parçası bağlamak. Bunun nedenini de söyleyebilirim size. Sevindim. Bunun en büyük nedeni aslında biz o ağaca teşekkür etmek için bize sunduğu şeylere dilek bağlıyoruz. Doğaya teşekkür ediyoruz. Bunun için bir dilek Teşekkürü bağlıyoruz. ağacın dibine biraz su dökerek yapabilirsin yani. Bunu da yapıyoruz. Suda döküyoruz. Ama orada bir iz kaldığını belli. Hani bizden oradan bir anı kaldığını. Ya Türkler her zaman iz bırakmayı sever. Bazen öyle bir teşekkür ediyorsunuz ki ağaç komple bunlarla sarılıyor ve ölüyor yani. Aslında bunu biz çok yapmıyoruz. Bunu Müslümanların biraz abartıp kilit vurmak, bu kadar fazla çabuk bağlamak. Bizde bu kadar fazla bağlanmıyor. Bir şey soracağım. Mantıksız bulduğun şeyler var mı? Hayır, mantıksız bulmuyorum. Bir çaput bağlamanın ağacı ne kadar mantıklı olabilir ki? Ruhunu dinlendirmek, enerji açısından temizlendiğini bilmek. Bir soruya geldik. Bu soru toplumumuzun en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. Bu toplum derken bu arada herkesi kastetmiyorum. Çünkü bizim insanımız gerçekten inandıklarının ne olduğunu dahi bilmeden inanıyorlar. Hani bugün sadece taklidi bir iman üzerine yaşıyorlar. Ama işte bu gerçek olmayabilir. Mesela elimizi kaldırıp Allah'a dua edenler. Ben bunun mantıksız olduğunu düşünmüyorum. Hatta bunun tam tersi yerlere de yapılır. Mesela bizde böyledir. Ama gökyüzüne bakıp ya Rabbi senden şunu istiyorum demek mantıklı mıdır konusunu bir Müslüman olarak merak etmişimdir. Çok da araştırmışımdır. Bana göre Tanrı'nın veya sizin tabirinizde Tanrı, bana göre Allah'ın göklerde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü düşünsene bir gök düşün ve belli bir alanı var. Anlatabildim mi? Yani ne kadar büyük bir şeyi, ne kadar büyük bir hani Allah dediğimiz o zatı bir gökyüzüne sığdırmamız mantıksız bence. O yüzden bence Allah her yerde. Ama size göre Tanrı nerede? Biz gök tanrı, Tengri kavramı diyoruz, göktedir diyoruz. Bunun en büyük nedeni de yaratılışın sonsuz olduğu, uzay, bilimde bile hiçbir zaman gökün sonu gözükmez. Her zaman ilerler, galaksiler boyunca ilerler. Her zaman yukarıda deriz, gök tanrı deriz, Tengri deriz. İşte Müslümanlıkta da en çok karıştırılan şeylerden biri bu. Hatta bazen eski insanlar küçük çocuklara çocuğum yaramazlık yapma, Allah yukarıda seni görüyor derler. Aslında İslamiyet'te Allah yukarıda değil, dediğiniz gibi. İslamiyet'te her yerdedir size göre yaratıcı. Bize göre bizi yukarıdan izliyor. Gök tanrı dediğimiz, Tengri dediğimiz kavram. Bize göre yukarıdadır. Evet, en büyük karıştırılan olaylardan bir tanesi bu İslamiyet'le. Evet, az önce 13 rakamının uğursuzluğundan bahsettik. Şamanizmde bir takım uğursuzluklar var. Bunu artık anladık. Peki mesela bizde cin kelimesinden korkulur. Aman cin cin deme, cinler gelir gibi böyle ifadeler kullanılır. Aslında Allah ayetinde mesela ve ma halaktul cinne ve inse illa liyabudun diyor. Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Cini Allah ayetinde söylüyor. Biz korkuyoruz söylemeye. Bunun da şamanizmden geldiğini düşünüyorum. Bu konuyla alakalı bir soru soracağım. Sizde kötü bir şeyin adını çağırmak, mesela ruh, kötü ruh demek, cin demek, onun geleceği anlamına geliyor mu? Evet, geleceği anlamına geliyor. Onu çağırmak anlamına geliyor. Özellikle cin adlarını kullanmak, özellikle gece adlarını kullanmak. Çünkü cinler ve kötü ruhlar dediğimiz olaylar Kaçtan sonra başlıyor sizin için gece? hava karardıktan sonra. Akşam ezanından sonra eve gel olayı gibi bir şey mi bu da? Gibi değil aslında. Tamam, karanlığı sever bize göre kötü varlıklar. Müslümanlarda da öyle değil mi? Mesela örnek veriyorum, gece yatağında yatarken cin gördüğünü söyleyenler oluyor ya da karabasan dediğimiz olay, bunun gibi olayların hep gece olduğunu, hiçbir zaman gündüz ben cin gördüm diyen bir kişi göremezsiniz. Ben cinlerin görünebileceği konusuyla alakalı zaten çok kalbim rahat değil. Çünkü neden? Bizim onları görme olayımız çok çok nadir. Olabilir mi? Belki. Çok çok nadir olmak üzere olabilir. Ancak bence cin görme olayının %99.9'u, %0.1'lik bir kısım belki gerçeğini görüyor. Tamamen psikolojik bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. Bunda antiparantez söylemek istiyordum. Gelinlere kırmızı kurdele bağlaması ya da açılış törenlerinin kırmızı kurdele kesilerek açılması meselesi bizim çok fazla kullandığımız bir adet. Hatta bunu öyle ki ben bir tane medrese açılışında bile gördüm yani. Adamlar medrese açıyorlar, girişte kurdele kesiyorlardı yani. Buradaki olayı merak ediyorum. Şamanizmden mi geliyor bu olayda? Evet, bizden geliyor kurdele olayı. Çünkü İslamiyet'te kurdele gibi bir olay yok. Gelinlerde de kurdele gibi olay bizden geliyor. Neden kurdele var sizde? Sadık olması anlamına geliyor kurdele. Örnek veriyorum, kurdele bağladığımız şey buraya bağlı olsun, buraya sadık olsun. Dükkanların önüne kurdele bağlanması, işte bu dükkana sadık olunsun, bu dükkana gelinsin gibi. Oradan geliyor kurdele. İslamiyet'te yok kurdele. Hiçbir yerde de görmedim, bilmiyorum. Yok zaten. Bizden gelen bir kavramdır kurdele. Kırmızı kurdele özellikle. Kırmızı rengi bizde biraz da ön planda tutuluyor.
Vallahi Allah senden razı olsun ya. Birçok böyle yanlış bildiklerimizi uyardın bize. Müslümana yakışmaması gereken davranışlarmış bunlar. Yani bu arada kötümsemiyorum. Yani olabilir, yapılabilir, yapmak isteyen yapsın. Bunda bir sıkıntı yok. Ama en azından İslam'da olmadığını bilelim. Kutsallaştırmayalım. Ben bundan yanayım. Bugün mesela kurdele kesmenin ya da işte örnek veriyorum tahtana vurmanın ya da gece ıslık çalmanın ne zararı olabilir ki mesela? Anlatabildim mi yani? Zararı da yok. Bence kârı da yok. Böyle düşünüyorum. O zaman bir soru daha. Şamanizmde geceleri ıslık çalmak kötü olarak adlandırılır veya bir merdivenin altından geçmemek gibi bir ifadenin kullanıldığını duyduk. Bunun sebebi var mı? Yani neden merdivenin altından geçmemeliyiz? Neden ıslık çalmamalıyız? Eşik gibi, merdiven altı gibi, bu tarz kuytu köşeler, merdivenin altından geçmek gibi şeylerde özellikle kötü ruhların öyle noktalara biriktiğini düşünürüz. Biz öyle noktalarda olduklarını düşünürüz. Bundan dolayı genelde merdiven altından geçmeyiz. Bu yüzden Uğursuzluk getirir gibi bir şey mi düşünüyorsunuz? hem uğursuzluk getirir gibi düşünüyoruz hem de bize zarar verebileceğini düşünüyoruz. Sevdiğin veya bildiğin bir ritüelden bahseder misin? Mesela örnek veriyorum işte bir ritüel var ki ben bu ritüeli yapmaktan keyif alıyorum diyebileceğim bir ritüel var mı? Var. Özellikle orman ya da ıssız bölgelere gidip oralara yiyecek bırakmak benim için en büyük ritüel. Çünkü doğanın içerisinde yaşayan her şeyi beslemek bize geri artı olarak döneceğine inanıyorum. Bu bana göre en güzel ritüellerimden biridir. Hayvanları beslemek bana göre çok iyi bir ritüeldir ya da çok iyi bir inanç biçimidir. Ağaca çaput bağlamaktan daha mantıklı en azından. Ağaca çaput bağlamak da bana göre yanlış bir şey değildir. O da bir teşekkür etme biçimidir. O ağacın bize sunduğu şeyler için bir teşekkür ediyoruz. Bunu göstermek bana göre yanlış bir şey değildir. Örnek veriyorum, sizde de birinin yuvarlak bir eksen ortasında dönmesi, bu da o zaman belli bir bakış açısında saçma gelmesi lazım. Yaratıcıya seslenmek için semazen gösterileri. Ben tasdiklediğimi söylemedim zaten bu arada. Şamanizmde rüyaların önemi var mı? Son zamanlarda deneyimlediğin önemli bir rüya oldu mu? Oldu. Ben Bursa'da yaşıyorum. Özellikle mesela rüyamda kötü bir rüya görüp gece uykumdan uyandım ve 4-5 saat sonra deprem oldu zaten. Bursa'da küçük bir deprem oldu. Ve rüyaların her zaman ön haber gösterdiğine inanan biriyim ben. Bir şeylerin dolaylı yoldan mesajlar biçimiyle bize bildirildiğini düşünüyorum rüyalarla beraber. Rüyan sana deprem olacağını mı söylemişti? Deprem olacağını söylenmedi. Rüyamda kötü olaylar hissettim ve uykumdan uyandım ve 3-4 saat sonra deprem oldu zaten. Enerji açısından şamanizmde en büyük olaylarımızdan biri enerjiye dayalı bir yaşam biçimi ve deprem de aslında bir enerji olduğundan dolayı insanı etkiliyor. Mesela o gün havanın kasvetli olması, depremde mesela kasvetli bir havaya denk gelmişti. Bu bile o enerjinin o an etkilemesi, yer altında oynaması gibi birçok enerji açısından faktör gösteriyor bu tarz olaylar. İnsanların şamanizm inancına sahip olan insanların özellikle bir takım böyle favori bir eşyası olurmuş. Bunu duyduk. Var mı senin de öyle favori bir eşyan? Favori bir eşyam var. Nedir? Doğal taşlara inanıyorum özellikle. Kendime özel yaptırdığım bir doğal taş gibi değil bir simge var. O simgeye inanıyorum. Beni koruduğunu da düşünüyorum. Enerji açısından beni temizlediğimi düşünüyorum. Korumaktan kastın ne? Kötü ruhlardan, kötü olaylardan, nasıl muskaydı galiba doğa taşımak gibi. Bizde de aynı bunun gibi özellikle şekillere dayalı biraz da. Musk olayını asla tasdik etmediğimizde İslam'da olmadığını da bildirmek isterim bu arada. Vesile maksadında taşımakta bir sıkıntı yok. Ancak Allah okumamız için o ayetleri indirdiğini düşünürüm. Bunu da söylemiş olayım. Peki şamanların toplum içerisinde yani kendi inanışları içerisinde bir hakikati yaymak ya da ne bileyim işte örnek vereyim şamanizmi ilerletmek gibi yapmaya çalıştığı bir şeyler var mı? Mesela bizler örnek verin bu programları insanlara bu tarz olayları anlatarak yani mesela İslam'da olmayan inançları şu anda bahsederek ne yapıyoruz? Bir nevi insanlara faydalı bilgi yayıyoruz. Yani hakikati yayıyoruz tabiri caizse. Sizin mesela böyle bir çalışmanız var mı? Bizim böyle bir çalışmamız var. Özellikle mesela şamanlar olarak buluşuruz. Dediğimiz gibi şaman ayinleri, şaman ritüelleri, ateş yakıp oturmak gibi konuşmalar gibi şeyler yaparız. Bunu yapmamızın nedeni de doğayı tekrar korumak, doğaya zarar verilmemesini sağlamak. Müslümanlar İslamiyet'i yaymak gibi örnek veriyorum. Bizde de doğayı koruma üzerine odaklıdır şamanlar. Enerjiye inandığımız için o enerjiye zarar verilmemesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şamanizme nasıl ilgi duydun? İlk başta. Çocukluğuna gidelim şu anda. En çok seni ne etkiledi de şamanizme girdin? En çok beni etkileyen şey şamanizm bütün dinlere
hiçbir şekilde yargılamıyor. İstediğine inanabiliyor, saygı duyuyor. Baktığım zaman da şamanizmin en büyük olayı yaratıcının bize sunduğu şeyleri göstermek. Doğayı göstermek, doğanın sunduğu nimetleri göstermek. Bundan dolayı ilgi duyuyorum şamanizme. Yani sen dedin ki kimseye yargılanmıyor falan vesaire. Bu İslam'da da var. Öyle olduğunu düşünmüyorum İslamiyet'te. Neye dayanarak? Örnek veriyorum, Müslüman olmadığı zaman ya da Müslüman olmayan bir kişiyi yargılamıyor ya da şöyle söyleyeyim, dinine saygı duyuyor, ibadetine saygı duyuyor ama öbür açıdan da inanmadığı zaman şirk koştuğunu da görebiliyor, söyleniyor İslamiyet'te. İnanmadığı zaman şirk koşma değil. Bu Bahadır abinin konusu. İnşallah bir hafta sonraki programda bu konuyu konuşacağız ama inanmayana bir şey yap demiyor. Yani inanmayanı zorlamamızı zaten söylüyor. Çünkü İslam'da zorlama yoktur. Yani zorla gel Müslüman ol diyemezsin. Ama inandığı halde şirk koşan, inandığı halde yanlış işler yapan insanların da bizler tarafından uyarılmasını istiyor Allah. Bence çok mantıklı bu durumda. Şamanizmde mesela başka dine işte kötü konuşmak yok. İşte ne bileyim başka dini kötü görmek yok. Bu İslam'da da böyle işte. Mesela diyor yani işte İslam zorlama dini değildir mesela. Yani. Ama şöyle, İslamiyet'te Müslüman yaşıyorsan Hristiyan ibadetlerini yapmaman gerekiyor. Örnek veriyorum. Müslümansın, Budist, gidip bir puta tapmaman gerekiyor. Bizde din olmamasının bir yaşam olmasının nedeni şamanizmin. İster Müslüman ol, ister Hristiyan ol. Doğaya teşekkür ediyorsan, doğayı koruyorsan, doğanın sunduğu şeylere bizdeki yerin her zaman iyidir. İyi insanlar şamanizme göre gök tanrıya ulaşacak insanlardır. Biz bu yüzden iyi insan olarak görürüz. Müslümanlıkla en büyük ayıran özelliklerinden biri bu aslında. Gök tanrıya ulaşmaktaki kastın ne? Yani öldüğünde direkt tanrıyı mı göreceksin? Tanrı'nın daha sunduğu nimetlere, sizde nasıl cennet dediğiniz olay var. Bizde de sunulan bütün doğadaki güzel şeylere ulaşmak diyoruz biz buna. Cennetten öte Tanrı ile beraber Tanrı'nın sunduğu doğanın içerisinde yaşamayı tercih ediyoruz. Daha güzel nimetlerine ulaşacağımızı düşünüyoruz. Daha güzel yaşayacağımızı düşünüyoruz. Bunu söyleyebilirim buna. Cennet ve cehennem ayrımı yok bizde dedin. Ama mesela sorduğumda cennete gitmek var dedin. Ancak cehennemin ise toprak olduğunu düşünüyorsunuz mesela. Ruhunun toprağa hapsolacağını düşünüyorum. Tamam, bu da size göre bir cehennem öyle mi? Bir cehennem değil, iyi bir şeyi hak edememek, orada hapsolmak ve kalmak. Ne iyi olacak ne kötü olacak, hep öyle kalacak. Bu mantıklı mı mesela bir çocuğa tecavüz eden birisi için? Hiçbir zaman iyi bir şey hak etmeyecek, hep orada kalacak. Bana göre mantıklı. Cezalandırılması sadece bu kadar mı olmalı? Bana göre cezalandırılması, toprakta çürümesi en büyük cezalandırmak. Beden için çok bir anlam ifade edecek mi sence? Benim için cezalandırıldığını bilmek, o toprakta hapsolduğunu bilmek, iyi bir şeye ulaşamadığını bilmek de bir çözümdür. Peki şamanizmi ülkemizde yaşayabiliyor musun rahat bir şekilde? Evet, yaşıyorum. Dışarıda tepki alıyor musun? Zaman zaman alıyorum. Dinler açısında çok bilgisi olmayan insanlar şamanizm mi o ne dediğinde bazı tepkiler alıyorum. Elhamdülillah Müslüman bir ülkeyiz, Müslüman bir toplumuz diyorlar mesela. Bu tarz tepkilerle karşılaşıyorum. Bunu anlatmaya çalıştığımda Türk toplumunun daha öncesinde şaman olduğunu, sonradan İslamiyet'e geçtiğini bilmeyen kişilerle karşılaştığımda tepki alıyorum. Ama biraz Türk tarihi hakkında biraz bilgisi olan kişiler şaşırıyor şaman oldum. Hala şamanlar var mı? Kaldı mı gibi tepkilerle karşılaşıyorum. Şaşırıyorlar ve hoşgörüyle karşılıyorlar. Bu soruyla merak ediyorum bak. Bu soru benim için önemli bir soru. Tek tanrıcılık İslam'da olan bir davranış zaten. Neden şamanizm? Şöyle söyleyeyim. İslamiyet şamanizmden sonra çıkmış. Şamanizmde de tek tanrıcılık. Neden İslamiyet o zaman? Neden İslamiyet olduğu konusunda konuşacağımız bir programı önümüzdeki haftaya bırakıyorum. Yok, daha eski. Sonradan geçmediğim için neden? Yok, Hristiyanlık ve Yahudilik de İslam'dan önce çıkan inanışlar. Önemli olan işte son kitabın ve son kelamın söylenmesiydi. Onu da Allah bize bildirdi zaten. Siz böyle düşünüyorsunuz. İlk Araplara bildirildiğinden dolayı diyorum. Bize göre zaten biz tek Tanrı'ya inanıyoruz. Tek yaratıcıya inanıyoruz. Yani tek yaratıcıyız. Başka bir dinin tek yaratıcısı değiştirmeyi hiçbir zaman gerek duymadık. Peki bir şamanist olarak, şaman inancına sahip bir birey olarak Müslümanlara ne söylemek istiyorsun? Müslüman ülkeyi gezip gördüğüm zaman gördüğüm şey aslında Müslüman olarak yaşamadıklarını görüyorum. Daha doğru yaşamalarını tavsiye edebilirim. Mesela biz şamanlar doğru yaşadığımızı düşünüyorum. Türklere bir şey söylemek istiyorum. Biz zaten şamanız. Biz zaten Türk geleneği ve tek Tanrı'ya inanıyoruz. Şaman olarak yaşamayı daha çok tercih edebiliriz. Şaman olarak birçok şeye değer verdiğimizi düşünüyorum. Anladım. Teşekkür ederim o zaman. Sizlere böyle namaz anlayışı falan olmadığı için ritüel falan dediğimiz şeyi sadece
tapınmak gibi bir şey galiba anladığım kadarıyla. Yani akla gelen konu şu, ateş yakılıyor, etrafına dolaşılıyor ve benzeri durumlar. Bu mesela sizde var. Namaz olayı sizde yok. Doğru mu söylüyorum? Evet, benzer olaylar. Sizde eğilip kalkmak, namaz kılmak gibi şeyler. Bizde ateşin etrafında dolanmak bizde gibi. mesela İslam'ın içerisinde bulunan hem de sizde bulunan bir adet var mı? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Kabil ile Habil'in meyve bırakması ormanın içerisine, meyve bırakması, birinin kötü meyve bırakması, birinin iyi meyve bırakması gibi ya da kurban kesmek gibi, bizde de meyve bırakmak gibi aslında böyle ortak noktaları ve özellikleri var. Hemen hemen aynı noktaya çıkıyor ikisi de. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzına sağlık. Ben asıl programımızın önümüzdeki hafta olacağını düşünüyorum. Çünkü İslam'a münazara yapacağız. Yani benim münazaraya bilgim yok. Zaten alanım da o değil. Ancak Bahadır abi var. Bahadır abi seninle güzel bir program yapacağını düşünüyorum. Heyecanlıyım. Önümüzdeki haftaki program için bayağı bir heyecanlıyım. Umarım izleyicimiz de bizler kadar heyecanlıdır. Bir sonraki programda görüşmek, buluşmak ümidiyle arkadaşlar, dostlar, kardeşler. Sizleri alemlerin Rabbine, Yüce Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın efendim.